Arkadaşlar merhaba. Bu videoda breadboard nedir, nasıl kullanılır ve ne amaçla kullanılır? Kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Breadboard nedir diyecek olursak, breadboard elektronik olarak kurulan devreyi tak çıkart usulüyle denemeler yapmamızı olanak sağlayan bir araçtır. Arka plandaki resimde gördüğünüz gibi devre elemanlarını breadboard üzerine tak çıkar yapabiliyorsunuz üzerindeki delikler sayesinde. Peki breadboard ne işe yarar? Kurmuş olduğumuz devreleri lehimleme yapmadan sağlıklı bir şekilde test edebilmesini sağlayan araçtır. Özellikle baskı devre ya da delikli plaka üzerine aktarma gerçekleştirmeden önce tüm devreleri ilk olarak inceleme imkanı vermektedir. Resimde gördüğünüz gibi eğer breadboard kullanmasaydınız devrenizdeki elemanlar çalışıyor mu çalışmıyor mu veya da devreniz genel olarak algoritması doğru mu, devreniz düzgün bir şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu öğrenebilmenin tek yolu devreyi kurup incelemeniz. Fakat devreyi kuracaksınız ama devre elemanlarının birbirine iletişim halinde olması lazım. Devre elemanlarının bacaklarının birbirine temas etmesi lazım. Peki bu temas işlemi nasıl yaparız? Ya lehimleyeceğiz veyahut da lehimlenmiş hazır bir breadboard üzerinde sadece tak çıkar usulüyle bunları test edeceğiz. Peki breadboard'un yapısı nasıldır? Breadboard iç yapısı dik ve yatay şekilde birbirine bağlı halde konumlanmış metal kıskaçlardan oluşur. Dışarıdan baktığımızda gördüğümüz kırmızı ve mavi kısımları breadboard'un satır kısımlarıdır. Bu kısımlar boydan boya bir satır şeklinde iletim halindedir. Breadboard'un şu üst kısımlarından bahsediyor. Boydan boya iletim halindedir. Yani bu delikler aslında iç yapısı olarak birbirine bağlıdır. Bazı modellerde bu breadboard'un ortadan ikiye ayrılmış hali oluyor. Yani burası birleşik ayrı, burası birleşik. Aynı şekilde burası birleşik ayrı, burası birleşik. Diğer modelleri daha sonra inceleriz. Breadboard'un ortada kalan kısımlardan sütun boyunca yerleştirilmiş iletkenlerden oluşur. Bu kısımlarda tıpkı satırlarda olduğu gibi breadboard'un iki tarafında bulunur. Bu orta kısımlardan bahsediyor. Bizim asıl devremizi kurduğumuz alan bu alan, yani bizim için önemli olan bu alan. Bu alanın mantığında ise breadboard'daki buradaki delikler bir satır değil de sütun olarak birbirine birleşik halde. Yani buradaki bir delikle bu çizgi üzerindeki bir delik arka planda birbirinden bağlı haldedir. Sağ tarafta zaten breadboard'un iç yapısını görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi uzun metal bir çubuk boydan boya birleşik. Aynı şekilde içerideki bölümler ise sütun boyunca boydan boya birbirine birleşik haldedir. Peki breadboard'u nasıl kullanacağız? Breadboard üzerine artı ve eksi şeklinde belirtilmiş satırlar gerilim bağlantılarını sağlamak için kullanılır. Burada artı ve eksi ifadelerini görüyorsunuz. Yani topraklama işlemini yaparken boydan boya bu deliklerden istediğinizi kullanabilirsiniz. Aynı şekilde gerilim besleme yaparken de bu deliklerden istediğinizi kullanabilirsiniz. Daha demin dediğim mantık, bazı breadboardlarda bu boydan boya birleşik olabilir. Bazılarında ise bu kısmı ikiye bölüyorlar. Hani daha kullanışlı olması için. Zaten iç yapısında da sütun şeklinde birbirine bağlı olduğunu daha önce söylemiştim. Gerilim bağlantıları sağladıktan sonra breadboard üzerinde yerleştirilen bileşenlerin güç ihtiyaçları bu hatlar üzerinde karşılanır. Kurduğumuz devrenin besleme ve topraklama kısmını bu delikleri kullanarak yapacağız. Orta kısımda 5 delikten oluşan sütunlar bulunmaktadır. Bu delikler aynı metal parçasının üzerinde konumlandığı için birbiriyle iletim halindedir. Bu metal sütunların birbiriyle iletim halinde olduğunu bize söylüyor. Burada örnek bir breadboard devremiz var. Devre elemanlarımızı inceleyelim. Direnç kullanılmış, led kullanılmış ve tristör kullanılmış. Devremizi incelediğimizde breadboard üzerinde biraz karmaşık duruyor ama adım adım gidelim. Bu arada bir adet besleme var. Yani artı ve eksi. Artı olarak burayı, eksi olarak da bu deliği kullanmış. Artı uçtan çıkan, normalde şu üst kısım birbirine birleşik fakat resimde çıkmamış. Artı uçtan R3 ve R1 dirençlerini besliyor. Hemen artı 3'te gördüğünüz gibi R3 ve R1 dirençleri. Tabi bunlar birbirine paralel olduğu için aynı delik hizasına takmamış. Ayrı delikleri kullanmış. Daha sonra R3'ten sonra bir adet dirence bağlantı yapılmış. Hemen görüyorsunuz direncimiz LED'in bacağına bağlantısı yapılmış. Aynı hizada olduğu için iletim halindedir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Daha sonra LED'imizden sonra tristörümüzün C bacağına LED'imiz iletim halindedir. Hemen LED'imize bakıyoruz. Ortadaki bacak C bacağı. Tristörümüzün ile iletim halindedir. Aynı hizadalar. Hiçbir sıkıntımız yok. Tristörümüzün B bacağında ise, yani en baştaki bacak ise
R1 ve R2'nin birbirine paralel şekilde iletim halindedir. Bakıyoruz hemen tristiyonumuzun B'si R1 ve R2 birbirine paraleller, iletim halindeler. Daha sonra tristiyonumuzun E'sinden topraklamaya gitmiştir. Hemen E bacağından bakıyoruz. Oradan topraklama gerilim hattına gitmiştir. Aynı şekilde R2'den de topraklama hattına gitmiştir. Devremiz kısaca bu şekildedir. Şimdi bir breadboard'u multimetre kullanarak deliklerini inceleyelim. Yani bu deliklerin iletim halinde olduğunu kısa devre deneyiyle ispatlamaya çalışalım. Satırlar birbiriyle iletim halinde değilken sütunlar yani dik olanlar ve bu 5 adet delik birbiriyle iletim halindedir. Aynı şekilde ki burada artı ve eksi olmak üzere multimetremizin besleme delikleri bulunuyor. Bu breadboard'umuz ortadan ikiye ayrılmış şekilde. Yani buranın artı ve eksi beslemesiyle buranın artı ve eksi beslemesi birbiriyle iletim halinde değil. Bu eski tip bir breadboard. Şu an yeni günümüzdeki breadboardlarda bu ikisi birbiriyle iletim halinde. Yani şurası tek bir parça şeklinde kullanılıyor. Biz bu breadboard'u bir multimetre kullanarak kısa devre deneyi yaparak deliklerinin birbirine iletim halinde olmasını inceleyeceğiz. Hemen multimetremizi alacak olursak bir adet multimetremiz var. Bu multimetrenin kısa devre deneyi ise şudur. Hemen içindeki buzzer modunu alıyoruz. Ve yaptığı şey şu. Eğer artı ve eksi birbiriyle iletim halinde olursa multimetre buzzer'ı çalıştıracak ve yani bize sinyal verecek. Breadboard'umuzu hemen yerine koyalım. Hatta dik bir şekilde koyalım ki ikisi ekrana sığsın. Ve şu an yapacağım şey oldukça basit. Delikleriyle iletim halinde olup olmamasını inceleyeceğiz. Örnek veriyorum. Buradaki delik boydan boya iletim halinde. Eğer bu sondakine ve baştakine sokarsak gördüğünüz gibi multimetremiz çalışıyor. Ama şu baştan başa yani iki parçadan oluştuğu için buradaki delikle ve buradaki delikle yaparsanız hiçbir değer değişmeyecektir. Bu iki delik birbiriyle iletim halinde değildir. Aynı satırda olmasına rağmen. Çünkü buradan iki parçaya ayrılmıştır. Buradaki çizginin ayrı olmasıyla bunu anlayabilirsiniz. Onun haricinde içerideki devremizi inceleyecek olursak satırlar da birbirinin iletim halinde yoktur. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Aynı hizada olmasına rağmen iletim yok. Fakat aynı sütundaki herhangi bir deliğe sokarsak gördüğünüz gibi iletim için yani buzzer ötecektir. Bunu istediğiniz deliklerde yapabilirsiniz. Genel olarak mantığı aynı şekilde. Eğer birbiriyle aynı hizadaysa, sütun şeklindeyse iletim halinde. Satış şeklindeyse iletim yoktur. Multimetrenin genel çalışma mantığını anladığımıza göre ufak bir devre kurup artık videoyu bitirelim. Yapacağım şey şu yeşil ledi güç vererek aktif hale getirmek yani yakmak. Örnek ilk başlangıçta fark etmez. İstediğimiz herhangi deliğe sokuyoruz. LED'imizin artı ucu uzun olan kısım. Bunu bilmemize fayda var. Herhangi yan yana olan iki deliğe sokuyoruz. Daha sonra bir adet direncimiz bulunuyor. Bu direncimizin artı eksi yok. Ama önemli olan istediğiniz LED'in artı veya eksi ucuna takabilirsiniz. Fark etmez. Onu da takıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey LED'in artı ucuyla direncin ucu iletim halinde. Yani birbirine temas ediyor. Direnci akımı verdiğimiz zaman iletim halinde olduğundan LED'e akımın geçmesi lazım. Daha sonra bir artı ucuna jumper kablo çekerek herhangi istediğimiz bir deliğe takabiliriz. Bunu LED'imizin diğer ayağına takıyoruz. Daha sonra LED'imizin eksi bacağını yani diğer bacağını devremizin eksi bağlantı hattına ekliyoruz. İstediğiniz herhangi bir deliğe ekleyebilirsiniz. Genel akım mantığına bakalım. Artıdan giden akım ilk önce direncimizin bacağından giriyor. Aynı hizada olduğu için birbirine aktif. Daha sonra artı kutbundan gidiyor. LED'imizin artı bacağından giriyor. Birbiriyle iletim halinde olduğu için
Artıdan eksiye gidiyor. LED'in içinden dolaşarak eksiden tekrar kabloya gelip eksi hattan devreyi tamamlıyor. Artık devremizi besleyelim. Devremize dışarıdan bir adet GND topraklama hattı ekliyorum. Eksi ucuna breadboard'unu takıyorum. Diğer artı ucuna ise güç kablosunu taktığımız zaman LED'imiz çalışacaktır. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Genel mantığı basit. Devremizde sonradan eklediğimiz eksi ve artı. Artıdan güç girer. Aynı iletim halinden direncimizin bacağına geçer. Dirençten LED'e, LED'den de topraklama yaparak devreyi tamamlar. Videomuz buraya kadar. Eğer video ise faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.